Ben sizin için bir dolu soru hazırladım. Tekrar hazır imkanı. Evet, buyurun. Fark ediliyor. Rekabet yaratmayalım, açık pozisyonlarımızı değerlendirebiliriz. Değerlendirelim. Çocuklarımız, bazen çocuklar bizden daha o konuda şifreyi saklama konusunda bizden daha jenerasyon başarılılar. daha iyiler, Evet, evet. evet. Hayatımız bu kadar kitleyecek durumlar söz konusu olabiliyor. Teknoloji mi zor, insan mı zor? Cam tavan olacak mı uçaklarda? Yaşımız çıkmasın ortaya lütfen. Farkındalığı olan, bağlantı kuran, belki de bize ya siz bunu hiç düşünmediniz deyip yeni fikirle gelen herkese kapımız açık. Corendon Airlines Over the Cloud serimizin yeni bölümünde yine beraberiz. Çok değerli bir konuğumuz var. Bilgi teknolojilerinden sorumlu genel müdür yardımcısı, değil mi? Yanlışım var mı? Doğrudur, Bunun bir de teşekkürler. kısaltması var. CIO. Öyle değil mi? Evet, İngilizcesi ne? Daha pratik. Chief Information Chief Officer. Information. Sayın Engin Çeliktuğ. Nasılsınız Engin Bey? Teşekkür ederim. Sağ olun. Sizleri sormalı. Teşekkür ederim. Sizinle tanıştığıma çok memnunum. Nasılsınız? İşleriniz nasıl gidiyor? Yoğunluğunuz var mı? Teşekkür ederiz. Yoğunluk tabii her zaman oluyor. Sezonda sezon yoğunluğu, sezon öncesi, sonrası Hiç hazırlık değişmiyor, değil mi? yoğunluğu. Aynen. Sürekli bir proje, bir koşturma yoğunluğu oluyor. Kesinlikle katılıyorum. Operasyonunuzun ne kadar yoğun olduğunu da aslında hakimim konuya. Espri olsun diye söyledim. Ama yine de bunun içerisine çok insan sizi tanıyor ama tanımayanlar için sizi biraz tanımak isteriz. IT tarafındaki yolculuğunuz nasıl başladı? Corendon'da neler yapıyorsunuz? Bunları bir duyalım sizden. Tabii ki ben 97 bilgisayar mühendisi mezunuyum. 97 yılından beri sektörün içindeyiz. Otomotivde başladım. Daha sonra kendi işimi Hollanda ortaklı bir yazılım firmam oldu. Akabinde yine finans sektörüne geçtim. Sonrasında üretim, yani böyle B2B, B2C sektörlerde deneyim kazandıktan sonra 3,5 yıldır da yaklaşık Corendon'da çalışıyorum. Keyif alıyorsunuz. Çok keyifli. Şöyle söyleyebilirim. Bugüne kadarki deneyimlerinizin hepsini bir potada erittiğiniz ama tabii ki şirketin değerleri, vizyonları doğrultusunda da ana stratejilerine uygun bir şekilde yol haritası çıkartmanız gereken aslında bir pozisyon. Elimizden geldiğince buna sağlamaya çalışıyoruz. Kesinlikle. Hatta program öncesinde de size biraz sohbet ettik. Ne kadar keyif aldınız. Pek öyle olmadı ama. Fark ediliyor. Peki bu CIO yani bilgi teknolojiden sorumlu yönetici kulağa çok kapsamlı geliyor ama detayları ben duymak istiyorum sizden. Aslında neler yapıyorsunuz? Kalabalık bir ekibiniz var mı? Onlar ne işler yapıyor? Muhakkak yani şöyle biraz önce söyledim. Bazen üretimde çalıştığınızda iş biraz daha basittir. Evet. Üretim değil, işte otomotiv sektörü, finans sektörü, işe nihai müşteri devreye girdiğinde ya da sadece muhatabınız sizin farklı bir business'sa, hani B2B model dediğimiz. Tabii ki. O zaman daha yılın daha şey olabiliyor, basit olabiliyor. Tabii ki her iş kendine göre kompleks. Ama hani ben hem B2B iş modelinde hem de B2C iş modelinde, ticaretten bahsediyorum. Zaten arka tarafta inanılmaz bir tedarik zinciri var. Yani hizmet aldığınız kurumlar, Evet. havalimanları, bir taraftan otoritelerle de bir takım uyumlulukları sağlamanız gerekiyor, verileri sağlamanız gerekiyor. Tamamen senkron gitmesi gereken karmaşık bir Görünen dünya. haricinde arka tarafta bambaşka Kesinlikle, bir dünya var. Hatta kesinlikle. evrenler var. Evet, ben ona şey diyorum, böyle katman. Katman Evet. katman. Evet, Kesinlikle. evet. Şimdi bizim Over the Cloud serisi tabii ki podcast olarak biz bunu Spotify'da yayınlıyoruz ama YouTube'da da çok keyifli bir kayıt alıyoruz. Dolayısıyla ben sizin için bir dolu soru hazırladım. Tekrar hazır imkanı. Evet, buyurun. Hazırsanız ilk hani sohbet kısmı tamamlandı. Şimdi sorulara geçiyorum. Hazır mısınız? Hazırsınız. Lütfen. Bir uçuşun bir uçuşta gecikme yaşandığında tabii ki birçok birimin farklı sorumlulukları oluyor. IT biriminde yani sizde perde arkasında neler oluyor? Yani uçak o sorun yaşandığında ya da hazırlanmadığında teknik olarak neler yapıyorsunuz? Bunları duymak istiyorum. Aslında IT olarak orada bizi görmezsiniz. Tabii. Ama IT olarak 7/24 sağlıklı, kesintisiz çalışan bir sistemi, bir dünyayı kurmak Evet. durumundasınız. Tabii ki bunu tek başımıza yapmıyoruz. Yani orada hem içeride kendi ekiplerimiz var, hem dışarıda hizmet aldığımız ekipler var, partnerlarımız var, stratejik tedarikçilerimiz var baktığımızda. Biraz önce katmanlardan bahsettim. Sonuçta müşteri biletini aldı internetten. Aldıktan sonra belki yemeğini aldı, işte bagajını ekledi, arttırdı. Sonrasında da havalimanına gelmeden online check-in'ini yaptı. Evet. Buraya kadar her şey güzel. Geldi, uçakta gecikme var. Evet. Şimdi tabii ki bu gecikmeler
tamamen fiziksel şartlardan olabilir. Yoksa sisteme bıraktığınız zaman her şey tıkır tıkır çalışıyor. Hava durumundan olabilir. Hava durumundan olabilir. Evet. Bir önceki uçuşun gecikmesinden kaynaklı olabilir. Birçok neden olabilir. Zaman zaman ekipte ani hastalıklar olabilir, değişiklikler olabilir. Veyahut da yolcudan kaynaklı bazı şeyler olabilir. Dolayısıyla bu aksaklıkları uçakta bir arıza olarak nitelendirmek çok doğru değil. İnanılmaz farklı parametreler var. Zaten on-time performansı biz hem IT olarak hem de teknik birimler, uçuş operasyon birimleri hep birlikte operasyon toplantılarında aylık olarak takip ediyoruz. Yani bir uçuş ne kadar zamanında, yani uçuşların hepsi daha doğrusu ne kadar zamanında uçtu, ne kadarı, yüzde kaçı işte 15 dakikadan uzun, ne kadarı yarım saatten uzun şeklinde. Bunun raporları çıkıyor. Bunun tabii. raporları çıkıyor. Zaten Gerekli sivil birimlerle havacılıkta paylaşılıyor. paylaşıyoruz tabii ki bunları. Dolayısıyla hem kendi içimizde hem de pazarda ya da sektörde bu standardı korumaya, hatta çıtayı yukarı çekmeye çalışıyoruz. Müthiş, bu bağlamda 7/24 çalışıyorsunuz aslında. Kesinlikle, yani 7/24 destek veriyoruz diyelim. Tabii. Çünkü amacımız sonuçta kesintisiz sistem. Sistemlerde tabii ki otomasyonlar muhakkak var ama herhangi bir şekilde bir problem olduğunda bypass edilebilecek, manuelde hani yarı otomasyon yapılabilecek çözümleri de workaround diyoruz ona. Evet. Onları da sunabiliyor olmamız gerekiyor. O nedenle 7/24 bir operasyonda genelde sorun olmuyor. Ama yine de sorun olduğunda nöbetçi arkadaşlarımız var. Aradıkları zaman hızlı bir şekilde aksiyon alabiliyoruz. Süper. En çok yoğun olarak temas ettiğiniz alanlar hangileri? Departman olarak. Yani şöyle söyleyebilirim. Tabii ki birçok departman var ama operasyon özellikle. Operasyon bizim birinci önceliğimiz. Çünkü sorumluluklarımız var. Bir defa hani yolcuya karşı ve otoritelere karşı sorumluluklarımız var. Bunları %100 karşılandığından emin olmamız gerekiyor. Bu bağlamda araya gireceğim. Kusura lütfen bakmayın lütfen. Operasyon departmanıyla iyi bir iletişiminiz olması gerekiyor o zaman. Yani kesinlikle. Kanallar açık olması lazım sürekli, çünkü kesinlikle mesajlar gidiyor geliyor. Çünkü operasyon departmanının kullandığı sistemlerin teknik sahipliği normalde bizde ama diyelim ki bizim operasyonumuzun olmadığı bir havalimanı da olabilir uçtuğumuz. Çünkü baktığınız zaman 65'ten fazla ülkeye uçuyoruz ve 160 ya da 170 tane havalimanına uçuyoruz. Tabii dönem dönem değişkenlik gösterebiliyor bu. Her havalimanında personeliniz olmayabilir. Dolayısıyla orada yer hizmeti almış olduğunuz firmayla da temasınız olması gerekiyor. Kontağınız vardır. Kesinlikle. Sürekli çalıştığınız insanlar Biraz önce vardır. katmanlardan bahsetmiştim. Evet. İşte sizin kendi sisteminiz şimdi sizin kendi sisteminizden entegrasyon sağlayarak havalimanındaki o yer hizmeti sağlayan firmanın sistemine entegrasyon sağlamanız gerekiyor. Yani yolcu her şeyi online yaptıktan sonra havalimanına gittiğinde orada karşısında belki de Corendo'nun bilgi sistemlerini görmeyecek ya da o tarafta check-in'e gittiğinde, kontuara gittiğinde oradaki sistem farklı bir sistem olabilir. Ama yolcunun bilgisinin orada olması gerekiyor. Yani bir şekilde kesintisiz, problemsiz akışın sağlanması için o entegrasyonun sağlanması gerekiyor. Yalnız kendi adıma şunu söyleyebilirim. Corendo'nun yöneticileriyle sohbet ede havacılığa hakim oldum. Eğer bir yerden bir kredi bulursam kendi şirketimi açarım. Bir uçakla başlayabilir miyim sizce? Rekabet yaratmayalım, açık pozisyonlarımız var, değerlendirebiliriz. Değerlendirelim. Süper. Peki Engin Bey, bu legacy sistemlerinden biraz bahsedebilir miyiz? Tabii ki, yani Türkçe'ye çevirirsek ana sistemler diyebiliriz. Sistemler, evet. Biraz önce zaten havacılığın karmaşık bir yapısı olduğundan bahsetmiştik. Ana sistem nedir? Bir şirketin, birinci olarak şunu anlatabilirim. Bir şirketin tamamen ticaretini sürdürdüğü, biz ona ERP sistemleri diyoruz. Evet. Bir defa bir ERP sisteminin olması gerekiyor. Yani finans, mali işler, insan kaynakları süreçlerini, satın alma süreçlerini yönettiği bir ana sisteminin olması gerekiyor. Bunun yanında bu yeterli olmuyor bu karmaşık sektör için. Sizin bir rezervasyon sisteminizin olması gerekiyor. Yani uçaklarınızı tanımladınız. Ondan önce tarifeyi yaptınız. Tarifeyi yükleyip uçaklarınızı, koltuklarınızı tanımladınız. Bunların bir kısmını tur operatörlerine ayırdınız. Bir kısmını internetten sattınız ya da mobil uygulamadan sattınız. Veyahut da dijital dağıtım kanallarından sattınız. Alt ne kadar çok. Kesinlikle. Yani o tarafta bir de bu pazara göre adapte olmanız gerekiyor. Yani sizin örnek veriyorum, İngiltere pazarı biraz daha dijital dağıtım kanallarını kullanıyor. Almanya pazarı biraz daha eski böyle Reisebüro dediğimiz geleneksel dergiyle paket seçtikleri. Evet, yani kesinlikle. Dolayısıyla Polonya pazarı çok farklı. Bambaşka. Daha hibrit bir yapısı var. Evet. Sizin hem web, mobil hem dijital dağıtım kanalları, arka tarafta bir Reisebüro ile de entegrasyon sağladığınız bir yapıyı kurduğunuz bir rezervasyon sisteminden bahsediyorum. Bunun da aynı zamanda böyle değişik kanallarda fiyatlandırmasını, çünkü bileti ne zaman alıyorsunuz? Belki 2 ay önce alıyorsunuz ama 2 ay sonra alan uçuşta fiyat değişkenlik gösterebiliyor. Uçağın doluluk durumuna göre,
İlk başta daha ucuz olabiliyor, tarih yaklaştıkça daha pahalı olabiliyor. O noktada dinamik fiyatlandırma yaptığınız bir gelir yönetim sisteminin olması gerekiyor. Bunlar arka tarafta büyük ve entegre çalışması gereken sistemler. Legacy sistem derken aslında biraz bunu kastediyoruz. ERP'den bahsettik, ticaret sisteminden bahsettik. Uçağın bir de bakımlarını yönettiğimiz. Birkaç ayağı mı var? Kesinlikle. Yani teknik tarafta, mühendislik tarafında uçağın bakımını yönettiğimiz, tahmine dayalı bakım daha doğrusu, bunun yönetildiği, aynı zamanda arıza bakımları yönetildiği bir sisteminizin de olması gerekiyor. Bütün uçak bazında envanterinizi tuttuğunuz, teknik satın almaları yaptığınız, bakım sırasında kullanmış olduğunuz malzemeleri kayıt altına aldığınız, sıkı yönettiğiniz bir yapının olması gerekiyor. Bu üçüncü ana sistem diyebilirim. Dördüncü ana sistemde aslında biraz daha uçuşları detaylı çizelgelediğiniz, nereden A noktasından B noktasına uçacak, B noktasından C noktasına uçacak. Burada ekiplerin saatlerini, sertifikalarını, uygunluklarını, yabancı dillerini, hangi güzergahta hangisi uçacak şeklinde. Dolayısıyla bunların bütün planlamasının yapıldığı çok daha karmaşık, arka tarafta ayrı bir uçuş planlama ve operasyon yönetim sistemi var. Bu sistemler aslında legacy sistemler. O nedenle bu sistemlerin değişimi de zaman zaman önemli proje olarak karşımıza çıkıyor. Bir de teknoloji sürekli güncelleniyor. Siz yeni teknolojilere geçiyorsunuz. Oradaki yaklaşımınız ne? Nasıl tavır alıyorsunuz? Aslında normalde Corendon aynı zamanda hızlı büyüyen de bir şirket. Evet. Baktığınız zaman ilk kurulduğunda 2 uçakla kurulduktan sonra bugün 30 küsur uçaktan bahsediyoruz ve bu kadar operasyonu, milyonlarca yolcu uçurduğunuz bir operasyonda kullanmış olduğunuz bu sistemler sektör standardı, yani sektörde kullanılan, kendini ispatlamış ürünler olmak durumunda. Tabii ki. Belki bundan 10 yıl önce içeride geliştirdiğiniz bir yazılım sizi bir 10 yıl bir yere kadar getirebilir. Bir yerden sonra artık o yapıyı başka bir sektör standardı sizi daha üst seviyeye, Şampiyonlar Ligi'ne çıkaracak bir platformla değiştirmeniz gerekebilir. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Büyük tek seferlik bir dönüşümden ziyade modüler bir ihtiyaç olduğunda ya da gerektiğinde modüler kesinlikle. değişimler daha mı doğru modüler, bir yaklaşım? Tabii ama şöyle bir şey var, yani modüler de olsa modülün büyüklüğü çok önemli. Tabii. Yani sizin belki de örnek veriyorum ticareti etkiliyor, şey tarafında satışı etkiliyor, planlama, gelir yönetimi ekiplerini etkileyen, çağrı merkezini, müşteri şikayetleri departmanını etkileyen bir proje de olabilir bu. Örnek veriyorum rezervasyon sisteminin değiştirilmesi ki geçtiğimiz sene Mart ayında böyle bir önemli geçişimiz oldu. Aylar süren bir proje. 100'den fazla entegrasyon unsuru olan ve belki yüzlerce kullanıcıya hitap eden dolaylı veya direkt bir proje. Herkesin bir koordineli bir şekilde o projeyi başından sonuna kadar bütçesini, zaman planını, kaynak planını yönettiği bir proje haline geliyor. Böyle önemli bir projeleri tabii ki içeride iletişimi iyi sağlayarak, yukarıdaki o önemli dönüşümü yukarıdan aşağıya doğru aktararak gerçekleştiriyorsunuz. Hani öyle bir zaman oluyor ki hafta sonları çalışıyorsunuz. Öyle bir zaman geliyor ki tam böyle canlı geçiş yapacaksınız. Eski sistemi bırakıp yeni sisteme geçeceksiniz. O gün orada sabahlıyorsunuz. O 90'dan fazla böyle checklist adımları vardı. İster o yapıldı, istemez. bu yapıldı, bu yapılmadı, stres. Yani 23 saat sistemi kapattık ama 23 saat sonra sistemi açtığımızda ilk internetten satışın olduğunu görünce inanılmaz bir huzur, inanılmaz mutluluk oluyor. Ama her iş kolunda olduğu gibi en büyük şey iletişim aslında. İletişim iyi olduğu sürece bütün Kesinlikle. modüller tak yerini buluyor. Kesinlikle. Tabiri caizse. Son dönemlerde sizce en çok abartılmış teknoloji trendi ne? Tabii ki bugün günümüzde yapay zeka. Yapay zeka. Hep biz kullanıyoruz yapay zekayı ve bu çok fazla Abartılıyor mu? abartıldığını düşünüyorum. Abartıldığını Çünkü düşünüyorsun. sanki böyle her şeyi yapay zeka yapacakmış gibi, robotlar yapacakmış gibi lanse ediliyor. Ama biraz önce bahsetmiştim. Bu kadar dağınık, katmanlı, Tabii. yani yatayda ve dikeyde farklı sistemlerin, farklı şirketlerin çalıştığı ortamlarda her şeyi robotun yapması mümkün değil. Yani bazen konuşuyoruz. Diyoruz işte müşterinin dijital yolculuğu diyoruz. Yani benzersiz dijital yolculuk. Fakat ne kadar dijital? Sizin havalimanının size sağlamış olduğu entegrasyon kadar dijital. Evet. Yer hizmetleri, O imkanlar kadar. yer hizmetleri firmasının size sağladığı hizmetin ne kadar dijital olduğuyla alakalı. Dolayısıyla burada sizi belki engelleyen ama zaman zaman da sizi yukarıya çeken muhakkak partnerleriniz olacaktır. O nedenle biraz böyle
biraz daha ayaklarımız yere basarak yapay zeka konusunda gitmemiz gerektiğini düşünüyorum. Peki yakın zamanda hem Corendon'da hem de havacılık sektöründe yapay zeka ile ilgili güncellemeler, yenilikler ne göreceğiz biz 5, 10, 15 sene sonra? Yani Zor mu bu sordum? zor bir soru ama tabii yapay zeka geçmişteki teknolojinin hızına göre gitmiyor. Yani, Tabii. çok daha hızlı gidiyor. Katlanarak gidiyor. Güzel söylediniz. Yani 5 sene belki çok şey değişebilir o tarafta. Yani şöyle söyleyebilirim. Ben 3'e ayırıyorum. Bir defa birincisi müşteriye dokunan süreçler. Yani müşteriye o benzersiz deneyimi yaşatmak. Orada olabildiğince uçuş öncesi ne yapabiliyorsanız, yani müşteriye ne sunabiliyorsanız, uçuş sırasında işte uçakta orayı bir pazar yerine çevirip, tabii ki ticaret yapacağız. Tabii ki. Orayı bir pazar yerine çevirip müşterinin belki telefonundan, belki de ona sunmuş olduğunuz tabletlerden, Evet. belki tabletlere gerek kalmayacak farklı kanallardan, belki müşteriye hizmeti hani Shopping. aynen hizmeti gibi. bir retail Evet, alanı retail. olması açısından bunlar olacaktır. Şöyle söyleyebilirim. Ne yapıyoruz? Geziyoruz, soruyoruz müşteri ne istersiniz diye, Evet, ama evet. yani belki de bunu Gerek kalmayacak buna. Tam olarak müşteri ne istediğini uçağa binmeden önce ya da sırada beklerken müşteri bu retail ortamdan seçmiş olabilir. Wow. Şunu görüyoruz, yaşıyoruz. Tabii ki biraz önce demiştim havalimanı ne kadar teknoloji kullanıyor diye. Artık işte müşteri havalimanına geldiğinde daha kısa sürede uçağa biniyor olacak. Belki de biz müşteriye, tabii ki bunlar yine yaşadığımız senaryolar, Tabii. havalimanı bize sunduğu sürece gecikme varsa önceden müşteriye bu bilgiyi verip müşterinin evden havalimanına çıkış zamanlamasını belki biraz daha ayarlıyor olacağız. Müşterinin yolda geçen zamanı, uçuş öncesi zamanı daha verimli kullanmasını sağlıyor olacağız. Ki artık pasaport kontrollerde göz taraması, retina taraması yapılıyor biliyorsunuz. Çok daha hızlı, Daha hızlı gidiyor. geçiliyor. Kiosklar koyuyoruz. Tabii ki bunlar gördüğümüz şeyler ama biraz daha ben daha ergonomik, daha hızlı, daha kolay kullanılabilir farklı teknolojilere evrileceğini düşünüyorum. Belki o teknolojiler daha farklı şekilde evrilecek ve bazıları hayatımızdan yok olacak, başka şeyler gelecek gibi. Ama dediğim gibi herhalde bir 5 sene sonra başka bir şey, 10 sene sonra başka bir şey. Şimdi mesela şunu örnek verebilirim. Biz yolcu önce bir bilet alıyor. Sonrasında uçakta bagajını, koltuğunu, belki yemek seçimi yapıyor. Sonrasında tabii bu adımlar bazen zaman alıyor, sıkılıyor. Belki de sayfayı terk ediyor orada. Bu bize bir kayıp satış olarak karşımıza çıkıyor. Tabii ki biz bunları da analiz ediyoruz. Ama müşteriyi önceden tanıyan bir sistem. Yani o müşteri ayak izini yakaladığınız zaman müşterinin bir genç müşteri sadakat sistemleri gibi. Bir genç müşteri mi, profil nasıl, alışkanlıkları neler, ona göre de belki de bundle, paket yapıp hani bilet, bagaj ve en sevdiği yemek veya içki. Bunu paketleyip bir fiyat verip hızlıca alıp oradan çıkmasını sağlamak. Yani ödeme sistemlerinin gelişeceğini düşünüyorum. Hem online'da hem de uçak içinde. Uçak içi internet daha da yaygınlaşacağını düşünüyorum o tarafta. Bugün bizi engelleyen uçağın altyapısının buna müsaade etmemesi ya da uçtuğumuz coğrafyanın buna müsaade etmemesi gibi hep önümüzde engeller olabiliyor. Ama bunun ben ileride daha da yaygın olacağını ve bu internet sayesinde de bu tarz pazar yerlerinin, oluşturulan pazar yerlerinin daha etkin kullanılacağını, artık biz sadece uçuştan değil ki bugün şöyle bir bilgi de verebilirim. Low cost carrier dediğimiz, biz de tabii ki leisure travel diyoruz. Ama leisure travel'da olsak günün sonunda tur operatörü paket satıyor ve otel ayrı, uçuş ayrı, olabildiğince uçak maliyetini minimize etmeye çalışıyor. Burada uçak içinde oluşturacağımız pazar yerinde yolcuya ilave yan gelirler, daha doğrusu yan satışlar yapılabilir. Dolayısıyla burada sadece koltuk, bagaj, yemekle sınırlı kalmayıp seyahatte belki de e-sim, araç kiralama, otel vesaire gibi hizmetler olabilir. Sigorta, seyahat sigortası olabilir. Bunlar hep aslında konuştuğumuz, çeşitlendirdiğimiz ürünler. Dolayısıyla yolcu zaman zaman buna başta karar veremeyebiliyor. Uçakta karar verebilir. Uçaktan inmek üzereyken karar verilebilir. Gelir olarak görüyorsunuz ama öbür taraftan onu da düşünüyorsunuz eminim. Bir yolcu memnuniyeti de var orada. Ne kadar hızlanırsa o kadar iyi. Kesinlikle. Yani böyle bir imkanı ona sunduğunuz zaman yani orada ciddi bir memnuniyet artışı olacaktır. Şu an biz koltuk arkalarında kare kod okutarak yol memnuniyet anketleri yapıyoruz. Ama o anketleri böyle bir dijital ortamı sunduktan sonra yaptığınızı düşünün, inanılmaz katkısı olacaktır.
Buna bir örnek vermek istiyorum. Geçtiğimiz haftalarda bu havalar bayağı fırtınalıyken benim İstanbul uçuşum oldu. Bir toplantım vardı. Bir hava yoluyla İstanbul'a gittim. Biletim önceden alınmıştı ama baktım ki önde VIP'ler boş. Hanımefendiye sordum. Acaba burada ödemesini yapıp öndeki koltuklara geçebilir miyim diye. Burada satış yapılmıyor dedi. Aslında evet yapılmıyor, doğru. Ama yapılabilitesi olsaydı fena olmaz mıydı? Olması gereken bu zaten. Değil mi? Yani Olması gereken şimdi bu. zaten koltuğum alınmış ama ön tarafta 10 tane 12 tane koltuk boş ve ben parasını vererek onu satın almak istiyorum. Ciklet satın alırken, muhtemelen, evet. içecek satın alırken var da koltuk satın alırken Evet, niye yok? İşte o ürün olarak o sırada yani kullanmış olduğu platformda ürün olarak sunulmadığı için bunu yapamıyor. Kayıt altına alamadığı için bunu yapamıyor. Bunun aslında belki de bir yere biz çünkü uçuş sonrasında geri bildirim alıyoruz. Hem yolcudan hem de o çalışan ekip personelinden. Evet. Dolayısıyla uçak içi personelden. Onların bize gelmiş olduğu geri bildirimlerden de bu Onun üzerinden analizler yapılabilir. analiz Tabii. yapılabiliyor. Ve Zaten ürünleştirme gerçekleşebilir. Kabin abi hanımefendi geldi, onunla konuştuk. Aynen size anlattığım gibi teker teker anlattım. Bir mavi ekran belirdi. Haklısınız dedim ama olmuyor dedi. Çok tatlılardı ama gerçekten olabilitesi olursa mükemmel bir şey olabilir. Engin Bey biraz daha yapay zekadan bahsedebilir miyiz? Yani Corendon içerisinde, yapı içerisinde hangi alanlarda daha fazla kullanılıyor? Tabii ki ama biraz önce bunun çok köpürtüldüğünden bahsetmiştik. Biraz daha aslında şirketlerin ayakları yere basarak ilerlemesi gerektiğini Evet. düşünüyorum ben. Şirketten şirkete de değişiyor. Daha böyle bir startup'ın belki çok daha etkin bunu kullanması ve bunu ticari başarıya dönüştürmesi anlamlı olabilir, hızlı da olabilir. Ama daha büyük bizim gibi katmanlı yapısı olan, entegrasyon gereken şirketlerde biraz daha biz ona vaka bazlı diyoruz. Yani use case bazlı çalışarak, deneyimleyerek, biraz daha öğrenerek ve stratejiyi ondan sonra oluşturarak Çok güzel. Gitmesi, yani fazlandırarak gitmek çok daha doğru. Biz de şirket olarak çoğumuz yapay zekayı kullanıyoruz. Kullanıyoruz ama ne kadar güvenli? Yani biraz o noktada bu yapay zekayı kullanırken o güvenliği de IT olarak bizim sağlayamamız gerekecek. Temkinli mi gitmek gerekiyor? Tabii biraz daha temkinli gitmek gerekiyor. Tabii ki çalışanın da yapay zekayı kullanarak öğrenmesine de engel olmamamız gerekiyor. Tabii. Ama Onu da kullanmakta tabii ki, fayda var. Tabii ki. Fakat şirketle ilgili bilgilerin veya işte KVKK gibi, yani belki müşteriyle ilgili bir takım bilgilerin hani dışarıya çıkmasını engelleyecek altyapısal tedbirleri de alıyor olmamız gerekiyor. Aslında fazlandırılmış geçiş derken biraz bunu da kastediyorum. Alıyorsunuz aslında. Tabii ki. Yani şey olabiliyor. Yani bazen yapay zeka kullanarak prompt yazdığı için çalışan ona tam engel olamıyorsunuz. Yani ne yazdığını bilmiyorsunuz. Fakat biz ne yapıyoruz? Bülten yayınlıyoruz. Bir takım duyurular yapıyoruz. Bu tarafta kullanıcı biraz daha bilgilendirici, farkındalık oluşturucu. Fakat bu fazlandırılmış yapıda daha güvenli, arka tarafta bunu anlayan, evet bu biraz daha hassas bir bilgi diye anlayıp Analiz edecek. emin misin diye soran Evet. Yapı bir lazım, akışın bir akış lazım. implementasyonu için çalışmalarımız olacak. Yani biz bu yıl özellikle hedeflediğimiz birkaç tane vaka bazlı dijital inisiyatif projesi başlattık. Fakat hali hazırda ben yapay zekanın yanına makine öğrenmesini de koymak istiyorum. Yani günün sonunda yapay zeka da makine öğrenmesi de sizin verinizden yola çıkarak bir takım önerilerde bulunuyor. Bu noktada biz makine öğrenmesiyle uçak bakımlarının tahmin edilmesi. Yani uçağın bakım, çünkü cycle'ları var. Uçtuğu bölge, kondisyon veya oradaki aldığınız inputlardan, sinyallerden bakımının ne zaman olması gerektiği ile ilgili kestirmeci bakım dediğimiz biraz daha tahmine dayalı analitik arkasında olan bir yapı. Bunu kullandığımızı söyleyebilirim. Diğer taraftan ticaret tarafında özellikle biraz önce gelir yönetim sisteminden bahsetmiştim. Orada hem pazardan veriyi alıyorsunuz, hem pazarda fiyatları topluyorsunuz. Çünkü sonuçta halka açık bu fiyatlar, rakiplerin fiyatları da. Hem onları topluyorsunuz. Sizin uçağınızın doluluk oranına bakıyorsunuz. Orada bir dinamik fiyatlandırmadan bahsetmiştim. Hem doluluk oranını uçacağınız tarihte sistemin tahminlemesi, hem de şu anki fiyat böyle giderse şöyle doluluk oranı yakalarsınız gibi simülasyonlarıyla ilgili çalışmalarımız da var. Yani yöneticilerimizin önüne, yani bugün bu şekilde giderse şu dolulukta burayı kapatacaksın şeklinde analitik şeylerimiz var, ekranlarımız var. Diğer taraftan yine özellikle müşteri hizmetleri tarafında müşteri deneyimini biraz daha üst seviyelere çekmek için çağrı merkezinde bir akıllı chatbot uygulamamız var, projemiz var. Orada da
bir taraftan verimliliği arttırarak, ne demek istiyorum? Yani müşterinin genel geçer, belki de web sayfasına bakarak ama arayarak bulduğu şeyleri yapay zeka ona hızlıca söylemesi. Bagaj hakkı ile ilgili, bilet iptali ile ilgili bir takım soru cevapların. Orada hız önemli. Şöyle hem Karar önemli, alabilmesi hem için. önemli hem de sizin agent'ı, yani operatörü ne kadar meşgul ediyorsunuz bu tarz sorularla. Kesinlikle. Yani size gelen çağrıları bir operatörün hani sürekli böyle çağrıları cevap verdiğini düşünün. Diğer taraftan buna daha az zaman ayırıp outbound call diyoruz. Yani bir satış yapmak için, bir yan gelir satışı yapmak için bir o çağrı merkezi operatörün, yani bu oradaki süresini satışa, ciroya katkı sağlayarak geçirdiğini düşünün. Muhteşem. Böyle bir dönüşüm de Muhteşem. yapmak istiyoruz bu projeyle beraber. O zaman ciddi yatırımınız var bu konuyla ilgili. Tabii ki ya bunu sadece IT olarak in-house'da yapamıyorsunuz. Evet. Stratejik biraz Stratejik önce partnerler olarak da. var. Bizim çağrı merkezi tarafında da geçen yıllarda bir dönüşüm gerçekleştirmiştik. Onun ana sistemini değiştirmiştik. Ama şimdi bu ana sistem tabii ki modern bir altyapı. Tabii. Üzerine koyarak gitmeye başladık açıkçası. Müthiş. Bunları duyduğum iyi oldu. Çok merak ettiğim bir konuydu çünkü. Detaylıca da verdiniz. Teşekkür ederim. Peki Rica ederim. bu siber güvenlik nedir? Yani siber güvenlikle ilgili sadece havacılıkta değil, her yerde konuşuluyor da havacılıkla ilgili olan konuya gelirsek bizi biraz aydınlatabilir misin? Tabii ki. Şimdi siber güvenlik de bu hayatımıza dijital dönüşümle, yapay zeka ile biraz önce bahsettim. Evet. Daha da girmeye başladı. Çünkü biz televizyon izlerken, bilgisayarda çalışırken, evde internette dolaşırken yani hep dijital olmak istiyoruz. Dijital hayatımız kolaylaşsın istiyoruz. Evet. İşte yapay zeka bir şeyler soruyoruz. Bize cevap versin ama burada paylaştığımız bilgiler arka tarafta nereye gidiyor? Bununla ilgili de hep soru işareti var aslında. Bu tarafta biz en azından bireysel olarak farkındalığımızın olması ayrı bir şey. Yani tabii ki evde çocuklarımız, bazen çocuklar bizden daha o konuda şifreyi saklama konusunda bizden daha başarılılar. Daha iyiler, evet, kesinlikle. Ama biz şirkette neler yapıyoruz? Yani siz bugün B2C'den bahsettim. Yani müşterinin verisi sizde. Müşteriyi siz uçuruyorsunuz. Sadece iletişim bilgileri değil. Yani bir A ülkesinden B ülkesine uçurduğunuz için pasaport bilgileri, doğum tarihi bilgileri, aile bilgileri, bütün bilgiler, evet. kredi kartının son 4 dijiti. Yani bunları karşı ülke otoritesi istiyor. Evet. Yani göç idaresi istiyor. Yani bunları sağlamak zorundasınız ve güvenli bir şekilde sağlamak zorundasınız. Ve o bilginin de güvenli tutulduğundan emin olmanız ve bunu garanti altına almanız gerekiyor ve bununla ilgili her türlü yatırımı yapmanız gerekiyor. Yani normal bir küçük şirket olsa, tamamen üretim yapsa belki bu kadar önemli değil. Ama sonuçta siz milyonlarca yolcuyu taşıdığınızda milyonlarca böyle veriye sahipsiniz. Yani bir devlet gibi. Büyük sorumluluk. Yani sonuçta biz E-Devlet'te de her şeyimizi paylaşıyoruz. Aslında oranın güvenliği nasılsa biz de bu sistemleri o şekilde güven altına almamız gerekiyor. Katılıyorum. Peki dünya havacılık sektöründe bu siber güvenlikle ilgili yaşanmış yakın tarihte bir örnek var mı? Sıkıntılı bir durum. Yani var aslında. Tabii burada hepsini paylaşmak ne kadar doğru bilmiyorum ama şöyle bir örnek verebilirim. Yakın zamanda geçtiğimiz yaz İngiltere bazı havalimanlarında yolcular havalimanına geldi ve check-in yapamadılar. Çünkü oradaki biraz önce bahsetmiş olduğum yer hizmetlerinin kullandığı sistemlerin bir kısmı veya havayolu şirketlerinin de sistemleri olabiliyor onlar. Bir kısmı çalışmaz hale gelmişti. Bunun bir siber güvenlikten bir hatağından mı kaynaklı yoksa sistemsel bir hata olduğundan mı kaynaklı tam net bir şey söylenmedi ama günün sonunda hayatımız bu kadar kitleyecek durumlar söz konusu olabiliyor. Olabiliyor değil mi? Çok tehlikeli ve çok maliyetli de olabiliyor tabii bu arada. Kesinlikle. Arkasından başka bir sürü şey geliyor. Corendon'da yakın zamanda iyi ki bu teknolojiyi, iyi ki bu sistemi yaratmışız, hayata geçirmişiz dediğiniz bir konu var mı? Var. Belki yakın zaman değil ama hemen böyle hem bir zamanında zaman tünelinden şöyle geçecek olursak full charter başlayan bir şirket. Daha basit bir iş modeli ama split charter'a geçtiğinizde yani artık uçağı parçalayarak ve uçağın koltuklarını 30 bir tur operatörüne, 40 bir tur operatörüne verdiğinizde bunun yönetilmesi ve boş koltuklarla ilgili riski de üzerinize almanız aslında radikal bir geçiş. Evet. O noktada mesela biz işte o tarafta B2B tarafında Genius diye bir sisteme geçiş yapmıştık. Böyle bir altyapıyla bu tarafı yürüttük yıllarca. Ama günün sonunda geldiğinizde bazı boş koltukları da ya biz bunları e-ticaretle de satabiliriz dediğimizde 2017-2018 yıllarında bu fikrin biraz daha olgunlaşması hatta özellikle pandemi döneminde hem web hem mobil uygulamaya yatırım yaparak
bizim e-ticaret tarafında ciddi bir platform haline gelmesi, dijital dağıtım kanallarının da belli bir olgunluğa ulaşmasıyla da o tarafta neredeyse riski sıfırladık. Risk nedir? Doluluk oranlarını maksimize etmek aslında. Bunu söyleyebilirim. Yine bu paralelde 2022-2023'lere tekabül ediyor. Çağrı merkezi geçişini 2024'te yaptık ama müşteri şikayetleriyle ilgili sisteme geçtik. Burada özellikle havacılık sektöründe müşteri şikayetinin doğru yönetilmesi, çünkü müşteriyle ilgili tazminatlar da söz konusu. Bunların arka tarafta dokümantasyonunun çok iyi tutulması için sağlıklı ve sağlam bir CRM sistemine ihtiyacınız var. Böyle bir projemiz de oldu. Son olarak zaten bahsetmiştim, bir rezervasyon sisteminin topyekün geçişiyle ilgili geçen sene bir projemiz oldu. Bunları söyleyebilirim. Ve gördüğüm bildiğim kadarıyla Corendon'da bu tür şeylerin stratejisi daha önceden belirleniyor ve zamanı geldiğinde uygulanıyor. Tabii ki. Yani orada 5-10 yıllık stratejik planlar yapılıyor muhakkak. Bu planlar tabii ki dönemsel, sezonsal bazı güncellemeler olabilir. Evet, dolayı güncelleniyor ama tabii ki bir yol haritası doğrultusunda gidiyor. Programımızın sonuna gelirken bir iki sorum var. Şimdi tekrar size döndüm. Tabii bizi gençler de izliyor. Havacılığa merak sarmış arkadaşlarımız ya da okuyanlar da izliyor. Öğrenci olanlar. Sizin pozisyonunuzdaki bir yöneticinin güçlü taraflarının hangileri olması gerekiyor? Evet, yani şimdi tabii gençler izliyor ve hala şu an üniversitedelerse analitik pozisyonlarda iseler iletişimi biraz daha güçlendirmeleri gerekiyor. Onu söyleyebilirim. Bir defa analitik olmak muhakkak gerekiyor. Yani hangi şirket olursa olsun havacılığa da girdiğinizde bu kompleks doğasından dolayı iyi analiz edebiliyor olmanız gerekiyor ve araştırmacı da olmanız gerekiyor. Evet. Yani çünkü şirket olduğu yerde durmuyor. Şirket büyüyor, değişiyor, dönüşüyor. İnsanlar da değişiyor, dönüşüyor. Dolayısıyla her zaman daha iyisi vardır. Kesinlikle. Yani bu araştırmayı yaparak, sektörü takip ederek rakipler veyahut da işte başka firmalar neler yapıyor? Çünkü illa sektörden olmak zorunda değil. Başka bir yerdeki alakasız bir sektörü best practice'i burada da uygulayabilirsiniz. Değil mi? Kesinlikle. Yani bizim sektörümüz biraz da böyle güzel, keyifli o anlamda. Renkli. Araştırmacı olmaları ve sürekli denemeleri ve mücadele etmeleri çok önemli. Sonrasında dediğim gibi iletişim. Yani burada böylesine kompleks bir yapıda, böylesine insanların hep operasyona, sonuca odaklandığı bir dünyada, doğada iletişimi doğru yönetmek, ilişkiyi doğru yönetmek çok önemli. O tarafta ben kendilerini geliştirmelerini isterim. Süper. Şimdi bunları hızlı hızlı cevaplıyorsunuz hemen. Teknoloji mi zor, insan mı zor? İnsan. Havacılık ITC ile ilgili en yanlış bilinen şey ne? Havacılık ITC denince ya uçak diye algılanıyor ya yazılım diye algılanıyor. Ama uçakta ciddi bir mühendislik var. Evet. Yani oradaki bence orayı biraz daha IT'den ayırmak gerekir. Yani bilgi teknolojilerini ayırmak gerekir. Orada Evet. ciddi bir mühendislik, ciddi bir teknisyen bakım. Yani oraya çok önemli bir alan orası. Dolayısıyla bu şekilde karıştırılmaması gerektiğini düşünüyorum. Karıştırmaması gerek. İkisi farklı şey. Diğer taraftan yazılım hemen olarak diye algılanıyor ama yazılım da olsa bunun öncesinde ciddi bir strateji, sonrasında bir önemli bir hazırlık, koordinasyon var, bir efor var, analiz var ve dolayısıyla yazılım ondan sonra geliyor. Arka tarafta o kadar çok şey var ki. Çok şey var. Evet. Yani bunları Biz sadece koltuğu görüyoruz orada. planlama çok önemli. Yani strateji Kesinlikle. yaptıktan sonra yol haritasında bunları planlayarak gitmek çok önemli. Operasyon gibi düşünürsek her zaman bir yerlerde açık kalır. Okey, süper. Biraz önce buna biraz değindik ama gene de 5 yıl sonra uçak yolculuğunda bugün alıştığımız hangi şeyler sizin iş süreciniz dahilinde olmayacak ya da başka şeyler olacak? Zor soru. Ekranlar duracak mı mesela? Ya da ekran gidecek. Cam tavan olacak mı uçaklarda? Valla O çok büyük fantezi. en son arkadaşlarla konuşurken hologram olacak. Hologram. Yolcunun önünde. Evet. Hani illa bir donanım vermek zorunda değilsiniz. aha. Dolayısıyla hologramla bir şekilde ve belki parmaklarınızı kullanarak, konuşarak Evet. bir şekilde isteğinizi ileteceğiniz, o tarafta yine ödemeleri de çok hızlı bir şekilde halledeceğiniz, cash değil ama bir şekilde cüzdan, elektronik cüzdan vesaireyle hızlıca yapabileceğiniz, daha güvenli olarak yapabileceğiniz bir dünya bizi bekliyor. Telefonumuzu kapatmadan uçabileceğimiz günler gelecek mi? Ben geleceğine inanıyorum. Gelmek zorunda. Gelmek Ona zorunda. göre de bir altyapı olmak zorunda. Burada eskiden hatırlarsanız otobüslerde kapatıyorduk. Bir süre sonra artık herkes kullanmaya başladı. Uçak tabii kritik biraz daha ve teknoloji biraz daha geriden geliyor. O yüzden bence o tarafta biraz daha uçak üretici firmaların bunu ele almasını beklemekte fayda var. Engin Bey 60'lı yıllarda uçaklara sigara içiliyordu. Çok şey değişti. Yaşımız çıkmasın ortaya lütfen.
Bu alanda çalışmak isteyen birinin mutlaka geliştirmesi gereken 2-3 yön, ön plana çıkması gereken şeyler. Neler var? Biraz önce değindik. İletişim. Tabii ki strateji geliştirme ve dönüşüme hazır olma. Çünkü hep söyleniyor, genelde çoğumuz biliyordur. Hani Peter Drucker'ın bir söylemi var. Yani en iyi stratejiyi bile kültür kahvaltıda yer. O yüzden Kesinlikle. burada Hatırladım, evet. burada kültürel dönüşme de hazır olmak gerekiyor. Evet. Önce değişim kendimizden başlar. Değişime açık olmamız, gelişime açık olmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü genelde bir şeyde best practice yaptıktan sonra, kendimiz deneyimledikten sonra bunu bildiğimizi ve en iyisini yaptığımızı düşünüyoruz ama biraz önce dediğim gibi her zaman daha iyisi vardır. Dolayısıyla toleranslı olmamız gerekiyor. Başka insanların daha iyisini yapabileceklerini ve kolektif bir şekilde belki birlikte başarıya gitmenin daha hızlı, belki daha etkili olacağına inanmamız gerekiyor. Bunu söyleyebilirim. Süper, harikasınız. Son olarak bu sektörü seçen, havacılığı seçen ve sizin biriminizi seçen genç arkadaşlarımıza son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Şunu söyleyebilirim, yani kendilerini geliştirdikleri sürece, tabii burada çok uluslu bir şirketiz. Yani uluslararası uçuyoruz ve projelerimiz de uluslararası. O yüzden biraz daha böyle bir dünya görüşünüzün olması gerekiyor. İletişim, hani Türkçe, yabancı dil, o noktada biraz daha kendilerini geliştirmeleri gerektiğini düşünüyorum. Ama hangi branş olursa olsun, IT departmanı da olsa artık dijital dünyaya doğru gidiyoruz. Evet. Kendini geliştiren, kendine yatırım yapan, farkındalığı olan, bağlantı kuran, belki de bize ya siz bunu hiç düşünmediniz deyip yeni fikirle gelen herkese kapımız açık. Yeter ki biraz önce dediğim gibi gelişime açık olsun, araştırmacı olsun, mücadeleci olsun. Bizim böyle arkadaşlara ihtiyacımız var. Yoksa hani evet, sürekli teknolojide önümüze güzel böyle videolar Evet. sunuluyor, içerikler sunuluyor. Bunları izliyoruz, gülüyoruz, geçiyoruz ama O yani değil. tembellik istemiyoruz. Başka- Çalışkan arkadaşlar her zaman kapımıza çıkıyor. Yaratıcılık ve Kesinlikle. çalışkanlık çok önemli. Kesinlikle. Çok önemli. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Sağ olun, çok teşekkür keyifli ederim. bir sohbetti. Sizinle tanıştığıma da memnun oldum. Ben de memnunum. Çok sağ olun. Teşekkürler. Over the Cloud serimizin bir sonraki bölümünde görüşmek üzere.